Merhaba Gülmüzel. Merhabalar Eylem Hanımcığım. Bugün sen hoş geldin. Evet. Bu hoş geldin kısmına bayılıyorum. Ben de. Evet, bugün de astroloji diyoruz. O kadar çok soru var ki aslında astrolojiyle ilgili. Astroloji deyince herkes acaba benim geleceğim nedir? Gelecekte beni ne bekliyor sorusunun cevabını sanki astrolojiden alabilecek gibi düşünüyor. Sen astrolojiye inanıyor musun? İnanıyorum. Evet. Yani en basit mantıkla ay dolunay olduğu takdirde medcezir gerçekleşiyor ve kanımızdaki Sıvılar, sıvılar da sıvılar. bir harekete geçiyor. Bu bile aslında bir gönderme, bir sanki doğrulama gibi geliyor bana. Doğru mu Gök ifade ettim cisiminin, ama? doğru söylüyorsun. Gök cisiminin insan üzerinde etkisinin olduğuna dair. Evet. En yakın mesafeden hani en uzak mesafeye kadar her bir gök cismi insan üzerinde etkisi var mıdırın cevabı evet diyebiliriz. Buna da örnek olarak ayı çok güzel bir şekilde örnek verdin. Çünkü biz sadece yüzey düşeyimiz su. Hücrelerimizdeki sudan bahsetmiyorum sadece. Kan da sonuçta bir sıvı. Ama aynı zamanda hormonlarımızda da belli oranda sıvılar var. Fizikoşemik diyorlar. Yani hem kimyasal özelliği var hem fiziksel özelliği var hormonlarımızın da. Direkt etkiliyor. Psikolojimizi de etkileyen bir durum. Hani bazen Dolunay'daki, şu dönemde Dolunay'dayız. Süper ay diyorlar, tam Dolunay diyorlar. Bunları insan üzerine nasıl etki ettiğini veya dünyanın yüzeyindeki su kütlelerini nasıl hareket ettirdiğini bazen Dolunay zamanlarında medcezeler olduğunu, medceze derken tsunami'ye yakın medcezeler olduğu da görülmüş mesela. Zaten insanlar astrolojiye de bu şekilde heves etmişler. Merak salmış, hevesten ziyade merak salmışlar. Astrolojinin ilk çıkışı yine ilk kayıtlar milattan önce 25 yıla dayanıyor. Çok eski. Bayağı eski. Çünkü insanlar yavaş yavaş toplum yaşamına birlikte yaşamaya başlıyorlar ya. O sırada işte tarım ek yapıyorlar, kendilerine barınacak yerler hazırlıyorlar, mevsimsel döngüleri takip etmeye çalışıyorlar. Mağarada kapandıkları zamanda da yine farklı şekilde kozmik olaylarla karşılaşıyorlar. Dünyanın ilk dönemleri bu kadar sakin değildi. Farklı kozmik olaylar var. Güneşe yakın, güneş daha mı yakın mı, daha mı uzak, ay daha mı yakın, daha mı uzak? Çünkü diyorlar ki dünyanın daha önce bir turu bizim şimdiki 4 saatimize eşdeğermiş. İnsanlar hayvan yetiştiriciliği, ürün mahsulünü alma eksik veya az oluyor. Bir dönem ekiyor, güneşin hareketlerini takip ederken bakıyor ürün az. Bir dönem bakıyor ürün çok fazla. Bunların neden kaynaklandığını bulmak için hep gökyüzünü inceliyor insan en baştan beri. Ve gözlem evleri yapıyorlar. Piramitler gibi mesela. Ve bu sefer astrolog ve astronom aslında aynı anlama geliyor. Bir dönem aynı anlamda. Yani logos'tan geliyor. Astro da yıldız. Yıldız bilimi. Us'a dayalı, akla dayalı yıldız bilimi. Yani yorumlamaya dayalı olan bir bilim olarak kabul edebilirsin. Eski antik Yunan'da bu şekilde geçmiş. Ama günümüz dünyasında astronomi bilgisiyle astroloji arasında bir ayrım olmuş. Zaman içerisinde tabii ki. Özellikle felsefe bir dönem her şeyi kapsıyordu ya, felsefeci aynı zamanda müneccimdi, medyumdu, işte yıldızları incelerdi, matematikçiydi, edebiyatçıydı, doktordu. Hayatın her alanında yer alabiliyordu. Daha sonra felsefenin içerisindeki dallar giderek ayrıştı ve kendi alanında bilim oluşturmaya başladıkça fizik ayrıldı, kimya ayrıldı, matematik ayrıldı gibi birçok dallar birbirlerinin içinden ayrılınca astrologlar yine bu yıldızları izlemeye, gök cisimleri izleyen varlıklar devam ettiler, onu yorumlayanlar. Ama astrofizikle, astronomlar daha doğrusu sadece yıldızların fiziki yapısını inceledi. İşte mesela güneşin etrafında ne kadar dönüyor, kaç mesafede, ne kadar uzaklıktan geliyor, işte içindeki gazlar nasıl gibi birçok soruyu araştırıldı. Astrofizik dalı oluştu, astrokimya dalları oluştu. Yani gökyüzünün, uzayın fiziğini ve kimyasını araştıran bilim dalı oldu. Ama astrologların kullandığı teknikler daha çok felsefik bağlamda kaldığı için buna bilim insanı sözde bilim demeyi tercih etti. Bundaki en büyük daha doğrusu argümanları şu: bir şeyin daimi olarak tekrar etmesi durumunda ispatlanabilirliği kabul edilir.
Astrolojide böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü aynı zamanda insan tektir, tek bir deneyim vardır. Her insanın deneyimi kendine özeldir ve tekrarlanabilirler değildir gibi. Yani matematiksel anlamda bir ifadesi yoktur. Ama işin ilginç tarafı, astrologlar da çok ciddi matematik kullanıyorlar. Özellikle horoskop veya zodyak haritaları veya horoskop oluştururken açılar önemli ve o açıların konumları önemli ve periyot olarak kaç günde bir, kaç yılda bir veya kaç ayda bir aynı döngü yaşadıklarını takip etmek zorundalar. Ve bunu eski dönemlerde çokça da yazmışlar. Yani defterlere kayıt tutmuşlar, papirüslere diyelim veya. Bunlar bir yere sıralanmış aslında. Ve dönemin astrologları kendilerine çıraklar yetiştiriyorlar. Ve çıraklar da onun bilgilerini alıyorlar ve aktarmayla oluyor bilgiler. Sonra tabii ki astroloji nerede başladığını hemen cevabını vermem gerekir. Sümer. Yine Sümerler çıktı Gerçekten karşımıza. de Sümer. Çünkü matematiğin, astrolojinin kaynağı bu adamlar. İncelemişler. Yazıyı ilk bulan adamlar bunlar, sayıyı ilk kullanan bu adamlar bunlar. Yani bu medeniyet nasıl yapmışlar? Tabii ki bunu da Sümerlerle alakalı konuda değiniriz tatlı tatlı. Yani Sümerler tabii ki bunu değiştiriyorlar, semboller veriyorlar. Şimdi gökyüzüne baktığımızda gökyüzü devasa boyutta bir yapı. Samanyolu galaksisini inceliyorlar öncelikle. Sadece Güneş sistemini incelemiyorlar. Samanyolu galaksisinde bir sürü takım yıldızı var. Ve bu takım yıldızları burçları oluşturuyor. Ve her burç arasında 30 derece açılar var. Her 30 derecede bir burca geçiyor ve 12 eşit parçaya bölüyorlar Samanyolu galaksisindeki takımları. O yüzden burçlar deniliyor. Şimdi bakıyorlar, diyorlar ki işte şuradan şuraya kadar bir örüntü oluşturuyor. Diyorlar ki işte Sirius takım yıldızı, Pleiades takım yıldızı, işte Kuğu takım yıldızı örnek veriyorum. Bunları burç ayırdıklarında da işte Kova burcu diyorsun, Oğlak burcu diyorsun, Balık burcu diyorsun ve isimlendiriyorlar. Şekillerine göre de anlamlandırıyorlar. Temsil ettiği aslında hayal gücü de var, imajinasyonları da kuvvetli. Ama her astrologda standart yorum yapamaz. Biraz içsel, yine içe dönük çalışmalar yapan bir varlık inisiyasyonu devreye soktuğu için içten veri alma durumu da yüksek. Şimdi ben bunu kastederken neyi söylemeye çalışıyorum biliyor musun? Mesela günlük gazete kenarlarında 12 tane burç için standart yazılar vardır ya, bunlar artık popüler olmuş bir bilgi olarak düşünebilirsiniz. Yani insanlar buna ilgi duydukları için medyada buna karşılık veriyor. Yoksa gerçek astroloji ile ilgilenen bir astrolog, bir bilim insanı gibi sizin doğum haritanızı çıkartıyor. Yani doğduğunuz saat, doğduğunuz ülke, hani coğrafi konumundan bahsediyorum. Onu inceliyor. Onu inceledikten sonra gökyüzünün konumunu inceliyor. Ve kuzey ay düğümü, güney ay düğümü, işte dünyadaki insanları size algılama şekli, karmanız vesaire, bunların hepsini o horoskop denilen yerde belirtiyor. Açılarla, hesaplamalarla ve sonra geçmişten almış oldukları bilgi birikimiyle bunları yorumlamaya başlıyorlar. Yorumlayınca da kişiye özel olduğu için senin hayatında spesifik noktalarda sana bir cevap verebiliyorlar. Bunu şöyle düşünebilirler insanlar. Zaten bilmemize gerek var mı? Evet, belki bilmenize gerek yok ama öngörü oluşturabilirsiniz. Yani kendi kişisel gelişiminizi geliştirebilirsiniz, katkıda bulunabilirsiniz. Neden biliyor musun? Bir arkadaşım var. Kendisi hem yaşam koçu uzmanı hem de astroloji eğitimi aldı. Kendisinin söylediği çok güzel bir laf var. Ben astrolojiyi öğrendikten sonra kendimi daha iyi tanıdım. Ben astrolojiyi öğrenmeye başladıkça, işte burçların karakterlerini ve huylarını öğrenmeye başladıkça, etkilerini öğrenmeye başladıkça, elementler var bir de bunun içerisinde. Elementler ve elementlerin yanı sıra psikolojisi, etkisi, mevsimsel döngülerdeki etkisi gibi birçok alternatifleri var. Öğrendikçe mesela diyor ki, annemi daha iyi anladım. Dünyada herkesin gelme bir amacı var. Ve bu hayat amacımızı astroloji okumayı öğrendikten sonra keşfettim diyor. Eğer ben bunu tamamlarsam, kendimi kısır döngüye uğrattığım noktaları tamamlarsam, kendimi çok güzel bir şekilde var olma amacımı gerçekleştirebilirim demişti. Bunu duyduğumda çok sevinmiştim. Çünkü normalde sözde bilim olarak kabul edilen bir şey, insanın içsel yaşamıyla dışsal yaşamını uyumlaştırabilecek bir şeye dönüşüyor.
Yoksa şu an gerçekten popüler algıya göre baktığımızda acaba günüm ne geçecek? Değil olay. Zaten sihir, büyü, falla uğraşan bu insanlara bunca müracaat edilmesi nedeni aslında insanın geleceği bilme merakı. Evet. Yani bu merak öngörülememiş bir geleceğin, değişebilen bir geleceğin bizde yaşattığı endişe, korku olabilir. Merakın nedeni bu. Acaba ne yapsam, iyi mi olacak, kötü mü olacak? Tüm bunlar aslında astrolojinin konusu ama doğru şekilde kullanıldığı vakit. Yoksa bunun tutkusu ve nasıl diyeyim, adım atmayan insanlar var. Zamanında krallar da, imparatorluklar da mutlaka yanında bir müneccim olurmuş. Mutlaka yanında bir astrolog, yıldızname okuyabilen insanlar olurmuş. Bu yıldızname sayesinde mesela denizciler yola çıkmayı, denize çıkmayı, sefer yapmayı karar verirler veya karar vermezler. Örnek, savaşa çıkarlar veya savaşa çıkmazlar. Kahinlerin, müneccimlerin tavsiyeleriyle. Peki bunların hepsi %100 mü diye sorabiliriz. Ben şuna inanıyorum ki hayat çoklu alternatiflerle dolu. Yani sadece bir alternatifli yol veya sadece bir seçenekli yol hiçbir zaman insanın hayatında olmamıştır. Eğer biz zamanı geri döndürebilseydik ve farklı aynı zamanlarda geçmişteki herhangi bir zamanda yaptığımız şeyi farklı yapsaydık, seçimlerimiz farklı olsaydı yaşamımız daha farklı hallere gelebilirdi. Ama sorun şu, gerçekten bunu ister miydik? Yani zamanın sonsuz alternatifleri var. Biz hep lineer düşünüyoruz, doğrusal düşünüyoruz. Yani hep bir düz yolmuş gibi düşünüyoruz. Hayır, çok bir düz yol yok. Bugün bu bardağı alıp buraya koymamın da bir etkisi var. Bu bardağı alıp içmemin de bir etkisi var. Ve bunları hangi sürede, ne kadar zamanda yaptığımın da hesabı, kitabı bir yerde duruyor. Bizler o kitapta yazılan şeyi, levh-i mahfuz diye geçiyor, o kitapta yazılan şeyin sonsuz alternatiflerce oluşturulduğunu bilmeliyiz. Kendi irademizi o sonsuz alternatiflerden bize en uygun olanı seçtiğimizde aslında ilerlemiş oluyoruz, gerçekleştirmiş oluyoruz. Yeni bir astrolog şöyle bir şey diyor. İnsan kendi horoskopunun üzerine çıkabilir. Ne demeye çalışıyor? Horoskop, ben bunu duyduğumda heyecanlanmıştım. Çünkü benim hayat felsefem de buna çok yakın. Çünkü biz insanların bir dış yaşamın sürdürdüğü kişiliği var. Bir de içsel kişiliği var. Bu içsel kişilik kendi öz potansiyeliyle sürekli iletişimde olan bir durum. İnsan bir yaşamın gayesi var bu hayatta ve bu yaşam gayesi nedir? Kendisine ait olduğu plana gitmek veya o plandaki her şey neyse, işte Tanrı ile bir olmak diyebilirsin, özle bir olmak, yaratılış ile bir bütün olmak, nirvana'ya ulaşmak, hangi terimi kullanırsan kullan. Bunun için bir çaba sarf ediyorsun belli bir farkındalığa geldikten sonra, hayatın amacını sorgularken. Horoskop, bizim bu dünyaya geldikten sonraki, yani dünyaya doğumlandığımız ilk andan kendi aydınlanma seviyemizi yaşayacağımız ana kadarki süreci yorumlamaya açık bir bilgi bilimdir bana göre. Ama biz kendi kişisel gelişimimizin ötesinde özsel bir gelişim yoluna geçersek biz artık yersel kişilikçe var olmuş olmayacağız. Özsel kişiliğimizi, yersel kişiliğimizin üzerine inşa ettiğimiz için artık horoskoplar bizim için geçerli olmaz. Onun üzerinde bir yaşantı sürdürüyor olacağız. Demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum Çok net ama. anladım ama burada bir şey açıklık getirmek Tabii lazım. ki. Çok yoğun kullandınız bunu. Özsel kişilik. Öz kişiliğimiz. Öz kişiliğimiz. Yani bu öz kişiliği bu programda değil ama bundan sonra işleyelim mi? Çünkü şimdi bunu izleyenler Tabii ki. neye atıf yapıyorsunuz onu merak Tabii ki, edecekler. seve seve. Hemen burada hepimizin çok güzel bildiği bir laf var. Bu lafı da söyleyip de hani en azından ne demek istediğim ufacık da olsun katkıda bulunmak istiyorum. Yunus Emre'nin söylediği gibi bir ben var benden içeri. Bir benin ve bir benin içerisindeki benin üzerinde düşünüş gerçekleştirirsek özle yersel kişilik arasındaki bağlantıyı da daha rahat kurabiliriz diye düşünüyorum. Astrolojinin 1. bölümü olsun bu. Peki. Astrolojideki elementler, astrolojide mevsimler, astrolojide burçlar gibi konulara da değinelim. Gerçi burçları bu programda değinmemin tek bir nedeni var. Zaten her yerde burçların ismini biliyoruz, özelliklerini biliyoruz. Ama ben bu programda biraz daha farklı bir bakış açısıyla astrolojiyi yorumlamak istedim. Evet, Bir çok sonraki güzel programda oldu. daha da derinliğine girmek isterim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.